Merhaba. Bugün insanlık tarihindeki en büyük buluşları keşfedeceğiz. Bu hikaye merakla başlıyor, hayal gücüyle besleniyor ve bizi yıldızlara ulaştıracak potansiyele sahip. Ateşin sıcaklığıyla başlayıp yapay zekanın karmaşık algoritmalarına uzanan bu yolculukta insan zekasının sınırlarını zorlayan dönüm noktalarını keşfedeceğiz. Hazır olun, çünkü zaman ve mekanda inanılmaz bir maceraya atılıyoruz. Düşünün, bir zamanlar atalarımız gece gökyüzüne bakıp yıldızların arasında parlayan ateş toplarını izliyordu. Ancak bir gün her şeyi değiştirecek bir olay gerçekleşti. Ateşin keşfi. Bu keşif bir rastlantı eseri miydi? Belki de yıldırım düşmesi sonucu çıkan bir yangın, atalarımızın ateşin gücünü fark etmesini sağladı. Ateş, sadece ısınmak için değil, aynı zamanda karanlığı aydınlatmak, vahşi hayvanlardan korunmak ve yiyecekleri pişirerek daha lezzetli ve güvenli hale getirmek için de kullanıldı. Ateşin etrafında toplanan insanlar, hikayeler anlatmaya, şarkılar söylemeye ve sosyal bağlarını güçlendirmeye başladı. Pişmiş yiyecekler sayesinde daha fazla enerji elde eden beyinler büyüdü ve gelişti. Bu da dil, sanat ve kültürün ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Ateş, uygarlığın başlangıcını simgeleyen en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ateşin keşfinden sonra, insanlık uzun bir süre daha basit araçlar ve teknolojilerle yetinmek zorunda kaldı. Ancak zamanla nüfus arttı, yerleşim yerleri genişledi ve insanların daha uzak mesafelere seyahat etme, ağır yükleri taşıma ihtiyacı ortaya çıktı. İşte bu noktada insan zekası yine devreye girdi ve dünyayı değiştirecek bir icat daha ortaya çıktı. Tekerlek. Tekerleğin icadı tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleşti hala gizemini koruyor. Ancak arkeolojik kanıtlar, tekerleğin ilk olarak Mezopotamya'da yaklaşık 5500 yıl önce kullanılmaya başlandığını gösteriyor. İlk tekerlekler tahtadan yapılmış basit disklerdi ve muhtemelen çömlekçilik gibi işlerde kullanılıyordu. Kısa sürede tekerlekler arabalara ve savaş arabalarına takılmaya başlandı. Bu da ulaşımda bir devrim yarattı. İnsanlar ve mallar daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay bir şekilde taşınabilir hale geldi. Tekerleğin icadı, ticaretin gelişmesine de büyük katkı sağladı. Bu basit ama etkili icat, ulaşımı, ticareti, hatta savaşları bile derinden etkiledi ve modern dünyanın temellerini atmaya yardımcı oldu. Binlerce yıl boyunca bilgi kutsal bir hazine gibi korunmuş, el yazması kitaplar ve kutsal metinler sadece seçilmiş kişilerin erişebileceği birer sır olarak kalmıştı. Ancak 15. yüzyılda Avrupa'da yaşanan bir dizi teknolojik gelişme, bilginin kilidini açacak ve insanlık tarihini derinden etkileyecek bir icadın ortaya çıkmasını sağladı: matbaa. Bu icat, Çin'de geliştirilen kağıt ve mürekkep gibi daha önceki keşiflerin ve Avrupa'da yaşanan teknolojik ilerlemenin bir sonucuydu. Ancak matbaanın yaygınlaşması ve gerçek potansiyelini ortaya koyması, Johannes Gutenberg adında bir Alman girişimcinin çabaları sayesinde oldu. Gutenberg, 1450'lerde hareketli parçalarla çalışan bir matbaa geliştirdi. Bu matbaa, metinleri daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ve ucuz bir şekilde çoğaltmayı mümkün kılıyordu. Gutenberg'in ilk büyük eseri, Batı dünyasında matbaanın yaygınlaşmasında bir dönüm noktası olan Gutenberg İncil'iydi. Matbaanın icadı, bilgiye erişimi demokratikleştirdi. Artık kitaplar sadece zengin ve güçlü kişilerin tek elinde değildi. Her kesimden insan bilgiye ulaşabilir, okumayı ve yazmayı öğrenebilir hale geldi. Bu da Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma çağı gibi büyük kültürel ve entelektüel hareketlerin önünü açtı. Matbaa, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir meşale gibiydi ve bugün hala bilginin yayılmasında ve küresel iletişimde hayati bir rol oynuyor. Gözlerinizi kapatın ve bir an için elektriğin olmadığı bir dünyayı hayal etmeye çalışın. Sokak lambaları yok, evlerimizde ışık yok, bilgisayarlar, telefonlar, televizyonlar, hiçbiri yok. İşte bu, 19. yüzyılın sonlarına kadar insanlığın yaşadığı dünyaydı. Ancak elektrik adı verilen gizemli gücü evcilleştirmeyi başardığımızda her şey değişti. Elektrik aslında doğanın bir parçasıydı. Yıldırımlar statik elektrik,
İnsanlar elektriğin varlığının farkındaydı, ancak onu kontrol altına almayı başaramamışlardı. Ta ki 19. yüzyılda Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfedene kadar. Bu keşif, elektriğin pratik kullanımlar için üretilmesinin yolunu açtı. Thomas Edison, elektriği evlerimize getiren ampulü icat ettiğinde, dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Sokaklar aydınlandı, fabrikalar gece gündüz çalışmaya başladı ve evlerimizde yeni bir konfor çağı başladı. Buzdolapları, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler gibi hayatımızı kolaylaştıran sayısız cihaz, elektriğin gücüyle çalışmaya başladı. Elektrik sadece evlerimizi değil, iletişim şeklimizi de değiştirdi. Elektrik çağı, insan zekasının ve yaratıcılığının bir zaferiydi. Ve bu zaferin ışığı bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bilgiye olan susuzluğumuz bizi her zaman yeni keşiflere, yeni icatlara yönlendirmiştir. 20. yüzyılın sonlarında insanlık tarihinin belki de en dönüştürücü icatlarından biriyle tanıştı: İnternet. Bu icat, bilginin yayılma hızını ve erişimini kökten değiştirdi ve dünyayı gerçek anlamda küresel bir köye dönüştürdü. İnternetin temelleri, Soğuk Savaş döneminde Amerikan ordusu tarafından geliştirilen ARPANET ağına dayanıyordu. Ancak internetin gerçek potansiyeli 1990'larda Tim Berners-Lee'nin World Wide Web'i WWW icat etmesiyle ortaya çıktı. WWW, internet üzerindeki bilgilere kolayca erişmeyi sağlayan bir sistemdi ve internetin hızla yaygınlaşmasının önünü açtı. İlk başlarda sadece üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından kullanılan internet, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Milyonlarca insan internete bağlanarak bilgiye, eğlenceye ve birbirleriyle iletişim kurma imkanına kavuştu. İnternet sadece iletişim şeklimizi değil, aynı zamanda çalışma, eğitim, alışveriş yapma, hatta seyahat etme şeklimizi bile değiştirdi. Bugün internet olmadan hayatı hayal etmek neredeyse imkansız hale geldi. İnsanlık, varoluşundan bu yana, doğanın gizemlerini çözmeye, evrenin sırlarını keşfetmeye çalışıyor. Ancak belki de en büyük gizem, kendi zekamızın doğasında yatıyor. Bu gizemi çözmek için çıktığımız yolculukta, bizi heyecan verici bir geleceğe taşıyabilecek bir dönüm noktasındayız. Yapay zeka devrimi. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden, öğrenme, problem çözme, karar verme gibi yeteneklere sahip makineler yaratma fikrine dayanıyor. Bu fikir, uzun yıllar boyunca bilim kurgu romanlarının konusu oldu. Ancak son yıllarda bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sayesinde yapay zeka artık bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşüyor. Yapay zeka, bugün hayatımızın birçok alanında kullanılmaya başlandı. Sesli asistanlar, otonom araçlar, hastalıkları teşhis eden algoritmalar. Yapay zeka, her geçen gün daha da akıllanıyor, daha fazla yetenek kazanıyor. Yapay zekayı nasıl kullanacağımız, geleceğimizi nasıl şekillendireceği tamamen bizim kararlarımıza bağlı olacak. Ateşin sıcaklığından yapay zekanın karmaşık algoritmalarına kadar insanlık inanılmaz bir keşif yolculuğunda ilerledi. Bu buluşlar insanlık tarihinin dönüm noktalarıdır ve geleceğimizi şekillendirmeye devam etmektedir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.